Karanlığın efendisi geri döndü. Kont Orlok yeniden uyanıyor. Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Korku sinemasının en eski gölgesi bu sezon tekrar sinema perdelerindeydi. Kısa bir süre önce gösterime giren 2004 yapımı yeni Nosferatu filmi sinema dünyasında büyük heyecan yarattı. Ve ben de düşündüm, eğer yeni bir Nosferatu filmi varsa neden orijinaline dönmeyelim? 1922 yapımı Nosferatu bir dehşet senfonisi korku sinemasının temel taşlarından biri oldu. Bram Stoker'ın Dracula romanından esinlenen bu film, Max Schreck'in ürkütücü performansıyla akıllara kazınan sinema tarihinin ilk vampir karakterini bizlere tanıtmıştı. Kont Orlok. Ancak Kont Orlok klasik vampirlerden çok farklıydı. O ne Dracula gibi asil bir soyluydu ne de insanları cazibesiyle kandıran bir iblis. O doğrudan ölümün kendisini temsil eden bir gölgeydi. Sivri kulakları, çarpık dişleri, ürkütücü gözleri ve pençe gibi uzun parmaklarıyla adeta saf bir kabustu. Ve işte şimdi sinema tarihinin en korkutucu vampiri bir kez daha aramızda. İtalyan firma Caustic Plastic'in ürettiği bu 1/6 ölçekli koleksiyon figürü orijinal 1922 Nosferatu'nun her detayını yansıtıyor. Üstelik tabutuyla birlikte geliyor. Çünkü Kont Orlok sadece geceleri canlanır. İncelemeye geçmeden önce desteğiniz benim için çok önemli. Eğer bu dünyaya ilgin varsa kanalıma abone olup videoları beğenirsen beni çok mutlu edersin. Yeni film ile biz de Nosferatu'nun doğuşuna dönelim. Korkuya hazır mısınız? Çünkü Kont Orlok yeniden uyanıyor. İncelememize kutumuzdan başlayalım. Kutunun ön yüzünde tüm korkutucu haliyle Kont Orlok bizi karşılıyor. Kutunun üzerinde büyük harflerle Nosferatu yazısını görüyoruz. Kutunun yan tarafında ise bu kez farklı bir kafa modeliyle Kont Orlok bizi karşılıyor. Bu tasarımda onun korkutucu vampir doğası daha belirgin bir şekilde vurgulanmış. Özellikle sivri dişleri ön planda, avına yaklaşan bir yırtıcı gibi görünmekte. Kutunun arka tarafında adeta gotik bir korku filmi sahnesinden fırlamış gibi görünen puslu ve ürkütücü bir manzara bizi karşılıyor. Sanki bu manzara Kont Orlok'un bizi yaşadığı lanetli şatoya götüren patika gibi. Baktıkça derinleşen bu tasarım içindeki figür kadar korkutucu bir his vermekte. Kutumuzun diğer tarafında bizi daha büyük bir Nosferatu yazısı karşılamakta. Figürümüzün üreticisi İtalyan firma Caustic Plastic, kutu tasarımında oldukça iyi bir iş çıkarmış. Daha kutuyu eline aldığınız anda Nosferatu'nun gotik ve tüyler ürpertici dünyasına adım atıyormuşsunuz gibi hissediyorsun. Nosferatu'nun tabut kutusunda bizi yan taraftan bakan korkutucu bir Kont Orlok karşılıyor. Bu açıda onun kemikli yüz hatları, çökük gözleri ve delici bakışları daha belirgin halde. Kutunun üzerinde yine büyük ve çarpıcı bir Nosferatu yazısı yer alıyor. Kutunun arka tarafında tabutun içinde yatan Kont Orlok ile karşılaşıyoruz. Bu sahne Nosferatu'nun vampir mitolojisindeki en klasik anlarından biri. Tabutun içine yerleştirilmiş haliyle Orlok'un solgun yüzü, kemikli parmakları ve çökük gözleri onu daha da korkutucu hale getiriyor. Adeta uyanmaya hazır bir yaratık gibi görünmekte. Kutunun içinde figürümüz ekstra bir kafa modeli, 6 farklı el modeli ve Nosferatu'nun karanlık dünyasına ait ikonik aksesuarlar yer alıyor. Bunlar arasında 2 tatlı minik fare dostumuz, bir anahtar seti, Ellen'ın resminin bulunduğu madalyon, standımız ve mektubumuz yer almakta. Şimdi figürümüzün ve aksesuarlarımızın incelemesine geçelim. Gerçekten inanılmaz. Kont Orlok'u bu kadar korkutucu bir şekilde görmek gerçekten ürkütücü. Bu kafa modelinde keskin yüz hatları, çökük gözler, dazlak kafa, kemikli yanakları, o dehşet verici bakışları ve her an sizi ısıracak gibi olan çarpık dişleri o kadar iyi yansıtılmış ki sanki bir an hareket edecekmiş gibi hissediyorsunuz. Özellikle gözleri karanlığın içinden sizi izliyormuş gibi etki yaratıyor. Burada kullanılan boyama tekniği Nosferatu'nun tüyler ürpertici ifadesini birebir yakalamış. Yandan baktığımızda kemikli burun, uzun sivri kulaklar, kalın ve korkutucu kaşlar onu Dracula'nın şık ve asil havasından tamamen ayırıyor ve gerçekten doğaüstü bir varlık gibi görünmesini sağlıyor. Ayrıca kulaklarının arkasında az miktarda saç da bulunmakta. Bu da figüre daha yaşlı, ürkütücü ve gotik bir hava katmakta. Sanki zaman ötesinden gelmiş bir yaratık gibi ürkütücü detaylarla bezenmiş. Ten rengi ise bu figürü gerçekten kabus gibi gösteren en önemli detaylardan birisi. Cildi soluk, beyaz ile sarımsı bir renk arasında. Sanki yıllardır güneş ışığı görmemiş, toprağın altından yeni çıkmış bir varlık gibi görünmekte. Korku filmi karakterleri koleksiyonumda en iyi boyama işlerinden birisi diyebilirim. Dario Barbera ustaya selam olsun. Gri uzun ceketimiz sağdan ve soldan birbirine bağlanmış birçok düğmeye sahip. Bu düğmeler Nosferatu'nun dönemine uygun klasik bir detay sunarken aynı zamanda ona sert ve ürkütücü bir hava katmakta. Kumaş hafif sert bir yapıya sahip, aynı zamanda hafif eskimiş bir görünüm verilmiş. Ceketimizin kol kısımları tamamen siyah. Bu renk farkı Nosferatu'nun silüetine keskin bir kontrast katmakta ve daha ürkütücü bir görünüm sağlamakta. Önümüzün boyun altını saran siyah atkı, Nosferatu'nun karanlık ve aristokratik duruşunu gösteren önemli bir detay. Bu siyah atkı, Nosferatu'nun gizemli bir gölge gibi süzülmesini daha da belirgin hale getirmekte. Figürümüzün giydiği simsiyah pantolon, Nosferatu'nun gölge gibi süzülen varlığını vurgulayan bir detay. Dar kesimi, figüre uzun, ince ve ürkütücü bir silüet kazandırıyor. Kumaş dokusu ise hafif parlaklık içermeyen, mat ve karanlık bir görünüme sahip. Ayakkabılarda tıpkı pantolon gibi tamamen siyah, düz ve pürüzsüz yüzeyi, figüre daha teatral bir hava katarken aynı zamanda zamansız ve klasik bir dokunuş sunuyor. Bu siyah pantolon ve siyah ayakkabı kombinasyonu, Nosferatu'yu gizemin ve sessizliğin bir sembolü haline getirmekte. Bir gölge gibi süzülen, aniden ortaya çıkabilen ve sessizce kaybolan bir varlık.
Figürümüzün omuz eklemleri geniş bir hareket açıklığına sahip, böylece Nosferatu'nun kollarını kaldırıp tehditkar ve ürkütücü pozlar vermek mümkün. Boyun eklemi figürün başını yukarı, aşağı ve yana çevirmesine izin veriyor. Böylece karanlıkta sinsice abına bakan bir vampir pozu verilebiliyor. Figürümüzün göğüs kısmı da aşağı ve yukarı hareket edebilen bir ekleme sahip. Bacak eklemleri figürün çömelmesini veya bir adım atıyormuş gibi pozlanmasını sağlamakta. Diz eklemleri oldukça esnek, bu da ona dinamik hareket imkanı tanıyor. Bu yüksek hareket kabiliyeti Nosferatu'nun tüyler ürpertici varlığını en iyi şekilde sergilememizi sağlıyor. Elleri öne uzatılmış, avına sinsice yaklaşan bir Nosferatu mu yoksa tabutundan yeni kalkmış bir vampir mi? Bu eklemler sayesinde Nosferatu'yu tam olarak istediğimiz gibi canlandırabiliriz. Nosferatu figürümüzün ikinci kafa modeli karanlık ve gizemli havasını daha da güçlendiren bir tasarıma sahip. Bu kez başında bir kalpak var ve ifadesi daha farklı bir tehdit içeriyor. Bu kafa modelinde Nosferatu dişlerini göstermemekte. Ancak solgun yüzü, çökük gözleri ve derin bakışları onu hala ürkütücü kılıyor. Kaşları daha çatık, bu da ona kızgın ve düşündürücü bir ifade kazandırmakta. Sanki sinsice bir plan yapıyor, avını gölgeler arasından izliyor gibi. Nosferatu figürümüzle birlikte iki küçük fare aksesuarı da geliyor. Bu detaylar figürün korku dünyasına ait atmosferini güçlendiren harika parçalar. İlk faremizin elinde bir yemek parçası var. Çok gerçekçi, uzun bir kuyruğa sahip. Ayrıca farenin yüzü, vücudundaki tüyler oldukça güzel modellenmiş ve boyanmış. Faremiz sanki Nosferatu'nun karanlık dünyasında ona eşlik eden küçük bir leş yiyici gibi. İkinci faremizin dişleri daha belirgin, kuyruğu ve minik pençeleriyle Nosferatu'nun gölge gibi süzülen varlığına eşlik eden bir yaratık gibi duruyor. Nosferatu figürümüzle birlikte toplam 8 adet el geliyor ve bunlar son yıllarda gördüğüm en gerçekçi ve en korkutucu olanlardan. Nosferatu'nun elleri onun avını sinsice yakalamaya hazır, tüyler ürpertici bir varlık olduğunu yansıtıyor. Tırnakları uzun, ince ve keskin, sanki bir vampirin pençeleri gibi. Tırnak diplerindeki kahverengi boyama sanki zamanla kirlenmiş, çürümeye yüz tutmuş bir de el hissi veriyor. Bu da figüre daha korkutucu bir atmosfer katıyor. Ellerin üstündeki belirgin kabarık damar detayları bulunmak. Bu damarlar Nosferatu'nun ölümcül, neredeyse mumyalaşmış bir yaratık gibi görünmesini sağlıyor. Avuç içleri tamamen soluk değil, hafif pembemsi bir boyama kullanılmış. Bu detay ellerin tamamen cansız ve taşlaşmış görünmesini engelliyor. Ona daha ürkütücü bir, yarı yaşayan, yarı ölü bir his veriyor. Sanki hala bir miktar kan dolaşımı varmış gibi. Ama bu Nosferatu'nun karanlık doğasını değiştirmiyor. Bu eller sadece bir figür detayı değil, karakterin korku dünyasındaki kimliğinin en büyük tamamlayıcısı. Uzun tırnakları, damarları ve solgun yıpranmış dokusuyla sanki gerçekten geceleri tabutundan kalkıp avına yaklaşan bir varlık gibi görünüyor. Figürümüzle birlikte gelen gizemli mektup, geçmişin sessiz sanığı gibi durmakta. Mektubun üzerinde eski gotik yazılar ve bilinmeyen semboller yer almakta. Özellikle The Key of Solomon, Süleyman'ın anahtarı gibi okült kaynaklardaki mühürlere benzer bir düzen içinde olması, Nosferatu'nun sadece bir vampir değil, aynı zamanda lanetli ve uğursuz bir varlık olabileceği fikrini güçlendiriyor. Figürümüzle birlikte birbirine bağlı birçok anahtar geliyor. Bu anahtarlar onun kendi şatosunun kapılarını açmasını sağlarken aynı zamanda korkunun ve ölümün simgesi haline gelmekte. Anahtarların eski yıpranmış görünümü onları geçmişten gelen birer lanet gibi göstermekte. Figürümüzle birlikte gelen özel aksesuarlardan birisi de Ellen'ın resminin bulunduğu madalyon. Peki kim bu Ellen? Ellen Nosferatu filmindeki başrol kadın karakter, Thomas Hatter'ın eşidir ve saf masum bir ruha sahiptir. Ancak gizemli bir şekilde Nosferatu'nun varlığını hissedebilir ve onun yaklaşan tehlikesini öngörebilir. Nosferatu, Ellen'in fotoğrafını gördüğünde ona takıntılı hale gelir ve Hatter'ın peşinden Bremen'e gider. Gelelim meşhur tabutumuza. Tabutun baş kısmındaki kırık açıklık, Nosferatu'nun içeride bile huzursuz olduğunu hissettiriyor. Figürümüzle birlikte gelen tabut, korku atmosferini tamamlayan en önemli parçalardan bir tanesi ve poliston malzemeden üretilmiş. Boyama ve detay işçiliği o kadar iyi ki neredeyse gerçek bir ahşap tabut hissi vermekte. Tabutun iç derinliği oldukça iyi tasarlanmış. Böylece Nosferatu rahatça içine sığabiliyor. Tabutun alt kısmında onu yerden yükselten destek ayakları bulunuyor. Burada boyama işçiliği gerçekten etkileyici ve gotik bir havada. Tabutun iki yanında yer alan tutma kolları Nosferatu'nun karanlık yolculuklarına çıkarıldığı bir tabut olduğunu gösteriyor. Ancak asıl ürkütücü detay bu kolların üzerindeki kan lekeleri. Bu kanlar kime ait? Nosferatu'yu taşıyan tarihsiz birine mi yoksa Nosferatu'nun içinden çıkıp avladığı bir kurbana mı ait? Bu tabut sadece bir aksesuar değil. Nosferatu'nun karanlık ruhunu taşıyan bir mezar. Kanlı tutma yerleri, kırık baş kısmı ve derinlik hissiyle gerçek bir korku nesnesi gibi duruyor. Son olarak manyetik standımız karanlık ve gotik bir atmosferi tamamlayan harika bir detay. Standımızın üst kısmı karo taş desenli bir sticker ile kaplanmış. Bu detay standı soğuk bir şatonun taş zeminine benzetiyor. Koyu tonları ve doğal taş dokusu figüre mükemmel bir zemin hazırlamış. Standın ön tarafında ise Nosferatu ve Symphony of Horror yazısı yer alıyor. Bu başlık 1922 yapımı filmin orijinal isminden alınmış ve figürün gotik estetiğini tamamlayan bir dokunuş sunuyor. Bugün korku sinemasının en eski ve en ürkütücü karakterlerinden biri olan Nosferatu'yu ve onun efsanevi figürünü inceledik. Tabutu, detayları ve korkutucu bakışlarıyla gerçekten koleksiyonluk bir şaheser.
eser. Peki sizce Nosferatu, Dracula kadar ikonik bir korku karakteri mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz her şeyden çok önemli. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Gölgeler asla kaybolmaz.